Masaüstü lezzet durakları Knorr'la yola çıkıyor. Merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta Marmara'nın doğusundayız. Yani İstanbul ile Ankara arasındaki yoğun trafikte dolaşıp duracağız. Bu coğrafyadaki lezzet duraklarında maalesef ki pek özgün yemek yok. Ama yine de ilginç tatlar bulabilirsiniz. Eğer buradan geçerken karnınız acıkırsa bu programda önereceğimiz lezzet duraklarında pişen yemekleri afiyetle yiyebilirsiniz. Aman kağıdı kalemi hazır etmeyi unutmayın. Çünkü bu programdaki lezzet durakları günün birinde mutlaka işinize yarayacak. Lezzet durakları yolculuğumuz sanayi kenti Kocaeli'nden başlıyor. Pişmaniye neredeyse İzmit'in en önemli, en bilinen simgesi. Pişmaniyeyi Kandıralı Hacı Agopyan ilk yapanlardan bir tanesi. Sonra bu iş gelişmiş. İzmit'te, Kocaeli'nde bir sanayi haline gelmiş. İzmit'te bu işi en iyi yapan yerlerden bir tanesi İpek Pişmaniye. Yeni Kandıra yolunun üstünde imalathanesi. Eğer günün birinde yolunuz düşerse buraya uğrayıp yahut da kentin içindeki pastanelerden bir tanesinden buranın yaptığı enfes pişmaniyeden alabilirsiniz. Pişmaniyenin nasıl yapıldığına gelince bugüne kadar çok yedim ama yapıldığını ilk kez gördüm. Önce şeker eritiliyor. Eritilen şeker bir kaba alındıktan sonra genişçe büyük bir tepsiye, soğutma tepsisine dökülüyor. Orada soğuması sağlanıyor. Daha sonra billurlaştırmak, beyazlatmak için şeker bir süre kıvrılıyor, çekiliyor. Bu işlemler bittikten sonra 6 saat kadar pişen hamura, yani yağ ve unla yapılmış hamurun üstüne konuyor ve özel aletlerle bu hamur çekilmeye başlıyor. Şekerle hamur birbirine karışıyor bu çekilme süresinde ve bu işlem devam ettikçe o hamur altında yanan ateşle birlikte sininin içinde tel tel olmaya başlıyor. Aslında bu işlem daha önce bu itme, çekme robotları çıkmadan önce kol gücüyle yapılıyormuş. 7-8 kişi sininin etrafını çevirip onu çeke tel tel pişmaniye haline getiriyorlarmış. Bu tel tel haline getirilen pişmaniye daha sonra ya çikolatayla kaplanarak yahut da fındıkla yahut da Hindistan ceviziyle yahut da çam fıstığıyla değişik şekillerde tatlandırılıyor. Bir de saray helvası var. Saray helvasının yapımı aynen pişmaniyenin yapımı gibi. Sadece burada hamurun içine tahin ve tereyağı ekleniyor. Tahin ve tereyağı eklenen hamura şeker katılıyor. Bütün işlemler bundan sonra aynı. Dediğim gibi pişmaniyeyi mutlaka tadın. Pişmaniye o kadar lezzetli ki yemeyen bin pişman. Ama yemesi biraz zahmetli.
İzmit merkezdeki Pembe Köşk, kentin en güzel, en lezzetli, en manzaralı lezzet duraklarından bir tanesi. Pembe Köşk neredeyse 200 yaşında. 19. yüzyılda ev olarak yapılan bu bina daha sonra İl Özel İdaresi tarafından onarılarak restoran haline getirilmiş. Pembe Köşk'ün menüsü oldukça zengin. Başta ızgaralar, özel Osmanlı mutfağından özel örnekler, salatalar, istediğiniz yemeği bulabilirsiniz. Ama bir tanesi var ki o oldukça önemli ve ön sırada yer alıyor. Onun ismi de padişah dolması. Padişah dolması nasıl mı yapılır? Dana bonfilleler iyice dövülüyor. Kağıt kadar ince açmanız lazım ki, ince hale getirmeniz lazım ki içine koyacağınız malzemeler pişsin. Malzemeler nemi. İçine nemi koyuyoruz. Soğan ve ekmek içiyle yoğrulmuş kıyma köfte haline getiriliyor. Kağıt kadar ince dövdüğümüz bonfilenin ortasına yerleştiriliyor. Onun üstüne mantarın üstüne de küçük küçük doğranmış yahut da rendelenmiş kaşar peyniri konduktan sonra padişahın dolması bir bohça katlar gibi sarılıyor. Sonra tavanın içinde tereyağını koyup erittikten sonra padişah dolmaları bu tavanın içinde alt üst edilerek nar gibi kızartılıyor. Ve tabii ki ortaya çıkan tadı tahmin edebiliyorsunuzdur. Ama bunun yanında eğer Osmanlı şerbeti içerseniz tat 2 misli daha artıyor. Osmanlı şerbeti nereden çıktı derseniz, isterseniz onun da nasıl yapıldığını anlatayım. Osmanlı şerbeti bir tencerenin içine yeteri miktarda suyu koyuyorsunuz. Suyun içine Hint hurmasını kırıp atıyorsunuz. Hint hurması biraz ekşimsi tadı olan bir hurma. Hindistan'dan geliyor. Onun içine tarçın çubuklarını, bir miktar karanfil, defne yaprağı ve şeker atıyorsunuz. Kaynamaya bırakıyorsunuz. Fokur fokur iyice kaynadıktan sonra, yani Hint hurması eridikten sonra bunu alıp bir güzel tülbentten geçiriyorsunuz, süzüyorsunuz, soğumaya bırakıyorsunuz. Onun ekşili tatlılı tadıyla padişah dolmasının o güzelim eti birleşince ortaya muhteşem bir yemek çıkıyor. Afiyet olsun.
Padişah dolması adı gibi padişahlara layık bir yemek. Yanında içtiğim Osmanlı şerbetinin mayhoş tadı etin lezzetini doruklara tırmandırıyor. Sapanca Gölü kıyısındaki göl evi gerek ağaçlıklı bahçesi, gerek göl manzaralı restoranı, gerekse gölün içlerine kadar uzanan iskelesiyle huzur dolu bir lezzet durağı. Buradaki menü balık ağırlıklı doğal olarak. Hem deniz balıklarını hem tatlı su balıklarını göl evinde bulmak mümkün. Burada ön plana çıkan iki yemek var. İki yemek değil aslında. Balık mevsiminde hangi balık lezzetliyse o ön plana çıkıyor. Diğer bir favori yemek ise çökertme kebabı. Barbunya'nın nasıl yapıldığını mutlaka hepiniz biliyorsunuzdur ama bir kez daha ben size tekrar edeyim. Barbunyalar içleri iyice temizlendikten sonra mısır ununa bir güzel bulanıyorlar. Mısır ununa bulandıktan sonra sıvı yağda altın sarısı rengi oluncaya kadar kızartılıyor. Kızartılan balıklar bir havlu, kağıt havlunun üzerine konup fazla yağlarının süzülmesi sağlanıyor. Sonra yeşilliklerle süslenerek masaya servis ediliyor. Lezzetinin nasıl olduğunu mutlaka tahmin edersiniz. Hele taze barbunyayı yemeye insan doyamaz. İkinci öne çıkan yemek çökertme kebabı ise Anadolu'nun birçok mutfağında bu kebaba rastlamak mümkün. Bu kebaptaki tatları şeflerin farklı yorumları oluşturuyor. Nasıl yapıldığına gelince patates iyice rendeleniyor. Rendelendikten sonra sıvı yağda altın sarısı renge gelinceye kadar kızartılıyor. Daha sonra ince ince doğranmış etler yine tavada sıvı yağın içinde bir miktar ama sıvı yağ içinde kızartılıyor. Biraz ölünce içine baharatları atılıyor. Tuz, karabiber, kekik, fesleğen, kırmızı biber. Onlarla iyice pişiriliyor. Pişmeye yakın içine bir miktar soya sos atılıyor. Soya sosla bir iki çevrildikten sonra kenara alınıyor. Sonra bir başka tavada ise domatesler ve biberler zeytinyağıyla bir miktar öldürülüyor. Sonra tabağın içine önce patatesler konuyor. Üstüne yoğurt dökülüyor. Onun üstüne bu nefis et konuyor. Etrafı da zeytinyağında kızartılmış domates ve yeşil biberle süsleniyor. Ortaya müthiş lezzetli bir yemek çıkıyor.
Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam edecek. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam ediyor. Taze barbunya için yorum yapmaya gerek yok zaten. Patates, yoğurt ve etin karışımı çökertmede zirveye çıkmış. İzmit ile Sapanca Gölü arasındaki pişmaniyeli, şerbetli, etli ve balıklı lezzet durakları yolculuğumuz Sapanca Gölü'nün kıyısında sona erdi. Bir sonraki programda buluşmak üzere, hoşça kalın. İki keklik bir derede imanda ötüyor. İki keklik bir derede imanda ötüyor. Ötmede keklik benim derdim. Artıyor sararıyor. Artıyor. Yolüstü lezzet durakları gelecek programda da Knorr'la yola devam edecek.